Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Maraş yöresine ait enfes bir gözleme tarifi hazırladım. Üstelik sadece 3 malzeme ile yapabileceğiniz farklı bir lezzet. Yumurtalı gözleme yapacağız. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Mayasız bir hamur olduğu için arkadaşlar isterseniz hamurunu akşamdan da yoğurabilirsiniz. Derince bir kabımızın içerisine 3,5 su bardağı unumuzu alalım. Ve 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra 1,5 su bardağı soğuk suyumuzla hamurumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Öncelikle tahta kaşıkla toparlayalım. Daha sonra elimizde hamurumuzu yoğurmaya geçelim. İlk etapta tahta kaşıkla toparlarsanız hamur elinize çok fazla yapışmamış olur arkadaşlar. Hamurumuzu tahta kaşıkla toparladıktan sonra elimizle hamurumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Orta sertlikte bir hamur olacak arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. 3,5 su bardağı klasik su bardağıyla unumuzu ölçtüm. Unun markasına göre su alma miktarı değişebilir. Siz suyu kontrollü bir şekilde eklerseniz çok daha sağlıklı olur. Hamurumuz neredeyse yoğruldu. Hamurumuzu toparlayıp üzerini streç folyo ile kapatalım. Mümkünse bir 30 dakika dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken hemen iç harcımızı hazırlama işlemine geçelim. Kıvamı bu şekilde olacak. Orta sertlikte bir hamur olacak. Hamurumuz dinlenirken diğer taraftan gözlemelerimizin iç harcını hazırlama işlemine geçelim. Tavamızı ocağımıza alalım. Bir çay bardağına yakın Riviera zeytinyağı ilave edelim. Sızma kullanmayalım arkadaşlar. Sızma ağır olur. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 3 adet kuru soğanımızı küçük küçük doğradıktan sonra tavamıza aktaralım. Ve bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettikten sonra soğanlar karamelize olana kadar karıştırarak pişirelim. 4 adet büyük boy yumurtamızı çırpalım ve kenarda bekletelim. Eğer yumurtalar küçükse arkadaşlar 6 adet yumurta da kullanabilirsiniz. Soğanları ara ara karıştırarak pişirelim. Ve pembeleşince bir tatlı kaşığı pul biberimizi ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Birkaç dakika bu şekilde pişirdikten sonra yumurtayı ilave edeceğiz. İç harcı size farklı gelebilir arkadaşlar. Yumurta ve soğan olduğu için mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok farklı, apayrı bir lezzet. Soğanlarımız kavrulduktan sonra yumurtayı ilave edelim. Bir taraftan hemen yumurtanın pişmesine izin vermeden sürekli karıştıralım ki çok fazla topaklanma olmasın. Yumurtayı tam kurutmadan pişirdikten sonra ocağın altını kapatacağım ve karıştırma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Maraş yöresine ait inanılmaz lezzetli bir gözleme tarifi arkadaşlar. Sanırım YouTube'da daha önce hiç yayınlanmamış. Yani ilk defa benim sayfamda göreceksiniz. İnşallah sizler de tarifimi denedikten sonra beğenirsiniz. Ocağımızın altını bu aşamada kapatalım ve sürekli karıştırarak hemen farklı bir servis tabağımıza alıp iç harcımızın soğumasını bekleyelim. İç harcımız tamamen soğuduktan sonra gözlemelerimizi hazırlama işlemine geçelim arkadaşlar. Hamurumuz dinlendi. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Çok az un serptikten sonra bu şekilde katlayarak rulo haline getirelim. Biraz elimizle bu şekilde ileri geri götürerek rulo haline getirerek uzatalım. Bir hamur kartı yardımıyla küçük mandalina boyutunda bezeler alalım. Küçük parçaları büyük parçalarla eşitleyerek yuvarlayarak beze haline getirelim.
Bu ölçülerde 11 adet bezemizi hazırlayalım. Daha sonra bezemizden bir tane alalım. Çok az un serperek bezemizi oklava veya merdane yardımıyla açalım. Bir pasta tabağı büyüklüğünde bezemizi açalım. Azar azar un serperek açarsanız gözlemelerinizin rengi daha parlak olacaktır. Olabildiğince unu azar azar serpiyorum dikkat ederseniz. Hamurumuz o kadar güzel ki gördüğünüz gibi dokunur dokunmaz açılıyor arkadaşlar. Bu hamurla istediğiniz farklı iç harçları kullanarak nefis gözlemeler yapabilirsiniz. Hamurumuzun inceliği bu incelikte olacak. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızın tamamen soğumuş olduğundan emin olalım arkadaşlar. Hamurumuzun yarısına gelecek kadar kaşık yardımıyla 1,5 yemek kaşığı iç harcımızdan yayalım. Diğer tarafını bu şekilde kapattıktan sonra parmak uçlarımızla iyice bastıralım. Daha sonra bir kahve fincanı tabağının yardımıyla kenar kısımlarını alalım. Bu şekilde kenarlara gözlemelerin biliyorsunuz arkadaşlar. Boş kalınca hamurumsu bir tat oluyor. Bunu engellemiş oluyoruz. Bu şekilde aynı zamanda çok pratik olarak gözlemelerinizi kapatabilirsiniz. Genişçe bir tepsimizin içerisine hazırladığımız gözlemelerimizi alalım ve diğer gözlemelerimizi açma işlemine geçelim. Gözlemelerimizi açarken hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Ayrıca tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum. Gözlemelerimizi açarken üçerli dörderli olacak şekilde açalım. Daha sonra iç harçlarını yerleştirerek hızlı bir şekilde iki aşamada ben pişirdim arkadaşlar. Siz de bu şekilde hazırlarsanız daha pratik bir şekilde gözlemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Gözlemelerimizin iç harcını yerleştirelim ve hızlı bir şekilde kapatarak pişirme işlemine geçeceğiz. Kenar kısımlarından kesmiş olduğumuz hamuru ziyan etmeyelim. Tekrar yuvarlayarak beze haline getirelim. Tepsimize çok az un serperek gözlemelerimizi tepsimize alalım ve ocağın başına geçip gözlemelerimizi pişirme işlemine geçelim. Tavamızı ocağımıza alalım. Yanmaz yapışmaz bir tava olursa çok daha sağlıklı olur arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı sıvı yağımızı gezdirelim ve 2 adet gözlememizi öncelikle tavamıza bu şekilde yerleştirelim. Gözlemelerin bir tarafı piştikten sonra diğer tarafına spatula yardımıyla çevirelim. Çevirdikten sonra yarım tatlı kaşığı sıvı yağımızı tekrar bu şekilde kenar kısımlarına gezdirelim. Spatula ile sağa sola ittirerek alt kısmının da yağlanmasını sağlayalım. Gözlemelerimizin diğer tarafı piştikten sonra tekrar çevirelim. Bu şekilde gözlemelerimizi pişirelim. Gözlemelerin her iki tarafı piştikten sonra kenar kısmının pişmesi için bu şekilde tavanın kenarına alalım. Diğer taraftan diğer gözlemelerimizi de yerleştirerek pişirme işlemine devam edelim. Gözlemeleri pişirdikten sonra bu şekilde tavanın kenarına yerleştirirseniz arkadaşlar kenar kısımları da tamamen pişmiş oluyor.
Gördüğünüz gibi kenar kısımları da nar gibi kızardı. Pişen gözlemelerimizi kağıt havlu sermiş olduğumuz servis tabağımıza alalım. Diğer gözlemelerimizi de bu şekilde tavamıza yerleştirerek pişirme işlemine devam edelim. Her gözleme yerleştirdiğimizde mutlaka bir tatlı kaşığı sıvı yağ bu şekilde gezdirelim. İsterseniz kahvaltılarınızda, isterseniz çay saatlerinizde inanılmaz lezzetli, farklı bir tarif. Ayrıca eğer çocuklarınız yumurta sevmiyorsa bu şekilde de çocuklarınıza daha rahat bir şekilde yumurtayı yedirebilirsiniz arkadaşlar. Son gözlememizi de pişirerek sunum için geçelim. Gözlemelerimiz hazır ve en keyifli kısma, sunum aşamasına geçelim arkadaşlar. Kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde yapıp hemen servis edebileceğiniz hem çok az malzemeli hem çok pratik bir gözleme tarifi. İnşallah sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Bu tarifi denedikten sonra arkadaşlar yorum kısmında görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Gözlememizin iç dokusunu hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Mayasız bir gözleme olmasına rağmen arkadaşlar asla bir hamurlaşma olmadı. Rengi, kokusu, lezzeti muhteşem. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.